Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli takipçiler, merhaba. Bugün Kur'an'ın kadın veya erkeğe mirastaki hakkı konusunu ele alacağım. Konuya kısaca diğer din ve geleneklerin bakışını hatırlatacak, sonra da neden kadına erkeğin yarısı verildiği hususunu farklı açılardan irdeleyerek bu durumun dıştan görüldüğü gibi bir haksızlık ya da ayrımcılık olmayıp aksine tam da adaletin gereği olduğunu göstermeye çalışacağım inşallah. Mesela eski Yunan'da kadınların hiçbir hakları bulunmamaktaydı. Miras sadece erkek çocuğa düşerdi. Hammurabi kanunlarına göre babanın mirası oğulları arasında eşit olarak bölüştürülür, kadınlara hiçbir şey verilmezdi. Çin hukukunda önceden kızlar mirastan hiçbir şey alamazlardı. Sonraları yapılan değişiklikle erkek çocuk olmadığı takdirde kız çocuk ancak pay sahibi olabiliyordu. Japonlarda da erkekler bir, kadınsa ancak yarım hisse alabiliyordu. Kitap-ı Mukaddes'e göre hanım ve kız çocuklarına miras hakkı yoktu. Ailenin kadın üyeleri malın bir parçası olarak kabul edilirdi. Kitap-ı Mukaddes'in miras hukuku mesela sayılar 27 1 ila 11 arasında ana hatlarıyla şöyle belirtilmektedir. Buna göre kadın kocasının malından hiçbir şey alamaz. Kız ancak erkek çocuk yoksa mirasçı olabilir. Kocasından ayrılmış kadınlar ve kızların erkek çocuklar bulunduğu müddetçe nafakaları erkek mirasçıların merhametine kalmıştır. Hristiyanlıkta ise uzun yıllar aynı hukuk uygulanmış, hem kilise hem de sivil hukuk kız kardeşleri erkek kardeşleriyle birlikte babanın mirasına ortak olmaktan yasaklamıştır. Ve bu durum aslında 20. asra kadar da hep aynı şekilde devam etmiştir. Cahiliye dönemi Arap toplumunda da kadınlar kesinlikle miras alamazlardı. Hatta kadınlar bir eşya gibi ölünün mirasçılarına intikal ederdi. Sadece eli silah tutan ve ülkeyi koruyan büyük erkekler mirasçı olabilirdi. Ölenin malı en yakınlarından erkek olup savaşabilecek yaşlı olanlara sadece düşerdi. Kur'an bütün bu adaletsiz gelenekleri ortadan kaldırdı ve erkeklerle birlikte kadınlara da mesela Nisa suresinin 7. ayetinde çok açık bir şekilde miras hakkı verdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Lirricali nasibun mimma terakel validani vel akrabun ve linnisai nasibun mimma terakel validani vel akrabun mimma qalle minhu ev kethur nasiben mefruda. Ayetin meali, yani anne babayla yakın akrabanın miraslarında erkeklere hisse bulunduğu gibi anne babayla yakın akrabanın mirasta kadınlara azından da çoğundan da Allah tarafından takdir edilmiş paylar vardır. Bu ayette açıkça erkek gibi kadının da mirastan pay alacağı, az çok bütün malların mirasa tabi olduğu beyan edilmiştir. Mirasla ilgili ayetler nazil olunca Hz. Ömer'in bu gerçeği şöyle ifade ettiği rivayet edilmektedir. Vallahi cahiliye döneminde biz kadınlara Allah onlar hakkındaki ayeti indirinceye kadar ve onlarla ilgili taksimatı yapıncaya kadar hiçbir şey vermezdik demektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın bu açık ilkesine göre Müslüman anneler, eşler, kızlar ve kız kardeşler miras hakkını daha Avrupa bu hakların varlığını kabul etmeden 1300 yıl önce almış oldular.
Kadın ve erkekle ilgili bu genel kural ilgili diğer düzenlemelerden ayrı alınırsa adaletsiz görülebilir. Bunun arkasındaki gerekçeyi anlamak için mutlaka erkeğin mali yükümlülüklerinin kadınınkinden çok daha fazla olduğu kesinlikle dikkate alınmalıdır. Mesela damat geline mehir vermek zorundadır. Bu mehir gelinin şahsi malı sayılır ve boşandıktan sonra bile kendisinde kalır. Gelinin damada mehir verme gibi bir zorunluluğu yoktur. Dahası Müslüman koca eşinin ve çocuklarının nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Kadının ona bu alanda yardım etme sorumluluğu da kesinlikle yoktur. Gönül rızasıyla kocasına verdikleri dışında onun malı ve onda tasarruf hakkı yalnız kendisine aittir. Kadının sorumluluklarıyla mali hakları kıyaslandığında İslam'ın değil kadın karşısında erkeğe ayrıcalıklı muamele yapması, aksine kadına cömertçe ve çok merhametli davrandığı görülecektir. Kur'an, kadını ve çocukları mirastan mahrum bırakma gibi bir mağduriyetten kurtarmış, ona da erkekle birlikte sosyal ve hukuki bir şahsiyet vermiştir. Ve kadın mirasta erkek gibi hak sahibidir. Ancak konuyla ilgili tartışma, kadına neden erkeğin yarısı kadar hisse verildiği hususudur. Şunu hemen belirtelim ki, kadına mirasta erkeğin yarısının verilmesi her durum için değildir. Bu paylaşım sadece kadının aynı ana babanın çocuğu olarak erkek kardeşiyle birlikte mirasçı olması durumunda söz konusudur. Nitekim konuyla ilgili Nisa suresinin 11. ayetinde şöyle belirtilmiştir. Miras konusunda Allah çocuklarınız hakkında şöyle emreder. Erkeğin hakkı kadının hissesinin 2 mislidir. Şayet kadınların sayısı 2'den fazlaysa onlar mirastan 3'te 2'sini alırlar. Eğer kız evlat tek ise mirasın yarısını alır. Anne babaya gelince ölenin çocuğu varsa onun mirasından her birine 6'da 1 hisse vardır. Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası varis oluyorsa annesine 3'te 1 hisse vardır. Şayet ölenin kardeşleri varsa ölenin yaptığı vasiyetin ifasından ve borcunun ödemesinden sonra annesinin hissesi 6'da 1'dir. Anne babanızla evlatlarınızdan hangisinin size daha faydalı olacağını siz bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu paylardır. Allah muhakkak ki her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayete göre kadına erkeğin mirastaki hisselerinin yarısının verilmesi konusu her durumda geçerli olan bir kural değildir. İkinci olarak ayette de açıkça görüldüğü gibi kadının mirastaki payı iddia edildiği gibi sadece erkeğin yarı hissesi değildir. Ölenin sadece kız çocukları varsa ve sayıları da 2'den fazlaysa o zaman mirasın 3'te 2'si onların olur. Şayet ölenin mirasçısı bir tane kız çocuğuysa o zaman mirasın yarısını almaya hak kazanır. Ayetten de anlaşıldığı üzere anne babanın çocuğu vefat eder de miras bırakırsa, ölenin çocukları da varsa o takdirde anne babadan her birine mirastan 6'da 1 hisse verilir. Eğer ölenin çocuğu yok, anne baba da ona mirasçı olmuşsa annesine 3'te 1 hisse düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa annesine 6'da 1 hisse düşer. Yine aynı surenin 12. ayetine göre koca öldüğünde arkada çocuk yoksa o zaman kadın mirastan 4'te 1 pay alır. Eğer ölen kocanın kız veya erkek bir veya daha fazla o hanımdan veya başka bir hanımından çocukları varsa ya da öz erkek çocuğunun
erkek çocukları varsa hanımı 8'de 1 pay almış olur. Görüldüğü üzere mirasta kadının payının her zaman erkeğin payının yarısı olmayıp kadının mirasta ortak bulunduğu şahıslara göre değişiklik arz etmektedir. Şimdi gelelim bu istisnai duruma. Yani acaba erkeğe 2, kadına ise 1 pay verilmesindeki sebep veya hikmet ne ola ki? Kur'an'ın kadına sadece bir durum için, ki az önce bu hususu belirtmiştik, sadece erkek kardeşiyle beraber mirasçı olduğunda bu kural devreye giriyordu. Yarım hisse alması bir eşitsizlik mi? Kadının ikinci derecede bir varlık kabul edilmesinden mi? Yoksa aksine Kur'an'ın kadın veya erkeğe verdiği harcamalar açısından görev alanlarının farklı olmasından mı kaynaklanıyor? Şimdi bunu yakından incelemeye çalışalım. İslam'da miras kişilerin ihtiyaç ve sorumluluklarına göre ayarlanmıştır. Anne, eş, kız çocuk veya kız kardeşin geçimi kendilerine ait değildir. Onlara kocaları, babaları veya erkek kardeşleri bakmakla yükümlüdür. Yani genel durumda kadın kendisi dışında başkalarının geçiminden kesinlikle sorumlu değildir. Aksine erkek her türlü durumda eşinin, kızının, annesinin veya kız kardeşinin geçiminden sorumludur. Buna göre böylesine ağır bir mükellefiyetten dolayı erkeğe özel bir durumda kadına verilenin 2 katı verilmiştir. Diğer bir açıdan bakıldığında bir kadının kendi malından istediği gibi tasarruf etme hakkı vardır. Mali durumu hangi seviyede olursa olsun ailedeki harcamalara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna göre harcamada hiçbir sorumluluğu bulunmayan bir kadına erkekle aynı payı vermek aslında erkeğe haksızlık ve zulümdür. Zira bu konularda tek harcama sorumlusu sadece erkektir. Kur'an'a göre kadın hayatının bütün safhalarında harcama açısından erkekten daha avantajlıdır. Nasıl mı? Mesela bir kız çocuğu şayet bekarsa kimseye bakmakla yükümlü değildir. Evlendiğinde kocasından zamanın şartlarına göre ve harcaması da tamamen kendisine ait olan bir mehir almaktadır. Çocukları olduğunda nafakalarından yine sorumlu değildir. Erkeğe gelince hem mehir vermekten, hem evlilik masraflarından, hem de evlendikten sonraki aile giderlerinden tamamen sorumludur. Erkek ev kirasından, evdeki diğer bütün harcamalardan ve kadının harcamalarından da sorumludur. Kadın istemezse ne babasından getirdiği mirası ne de eşinden aldığı mehiri harcamaz. Tamamen kendisine ait bir mal olarak alır. Açıkça görüldüğü üzere Kur'an'ın bir durumda kadına 1 pay, erkeğe 2 pay vermesindeki paylaşımı erkeğe yüklediği ağır harcama sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. Erkeğin daha hayatın başlangıcından itibaren yüklendiği bu ağır yük, aksine kadının ise böylesi ekonomik harcamalardan muaf tutulması durumu, paylaşım böylesine adaletli bir sonucu ortaya çıkarmıştır. Kur'an'ın erkeğe yüklediği sorumluluklar açısından baktığımızda aslında her zaman için kadın daha avantajlı bir durumdadır. Zira hayatının hiçbir döneminde kadın kendi sahip olduğu paralardan harcama mükellefiyeti bulunmamaktadır. Buna karşın erkek maddi harcamalar bakımından her türlü harcamanın yegane muhatabıdır. Bu pay taksimine bir de psikolojik açıdan bakıldığında şöyle bir gerçekle karşılaşırız. Genelde bütün toplumlarda kız çocuğuna babanın mirasını yabancıya götüren biri olarak bakılır. Bugün bile dünyanın farklı yerlerinde aynı bakış açısı hala devam etmektedir. Diğer taraftan bir kız çocuğu servetten çok daha fazla babasından, erkek kardeşlerinden gelecek sevgiye, şefkate ve yakınlığa muhtaçtır.
Ancak insanların fıtratlarındaki bu mal tutkusu zaman zaman böylesine bir sevgi ve şefkatin önüne geçebilir ve kızlarına ailenin malını bir bölen olarak bakabilirler. Bu bakış açısı da onlardan göreceği sevgiyi zedeleyebilir. İşte Kur'an daha baştan böylesi bir mahrumiyetten kız çocuğunu koruyarak geçici bir dünya metaı olan parayı ona bir pay daha az verip bir bedelle alınamayacak olan sevgi ve şefkati kız çocuğuna kazandırmış olmaktadır. Günümüzde de mirası ilgilendiren mahkemeler yakından incelendiğinde anlattığımız bu son durumun nasıl acı bir gerçek olduğunu açıkça görürüz. Nice kardeşler, aileler, hala teyze çocukları miras yüzünden birbirine girer, küser, hayat boyu birbirlerine düşman olurlar. Hatta bazen bu onların çocuklarına da yansır. Aile bağlarını ve akrabalık hukukunu bir tarafa bırakır, birbirlerine yaman bir düşman kesilirler. Özetle erkek, hanım da dahil bütün aile ve yakınlarından sorumludur. Kadın, kendine ait ihtiyaç dışı lükse kaçan eşya dışında aile içinde mali bir sorumluluk yüklenmez. Eşse kocası, anne ise oğlu veya kızı, evlatsa babası, kız kardeşse erkek kardeşi ona bakmakla yükümlüdür. Erkekse ailesi dışındaki muhtaç yakınlara da bakmakla yükümlüdür. Kadın evlendiğinde erkeğin malıyla birleşir. Erkek evlendiğinde ise üzerine pek çok ağır yük biner. Dolayısıyla da bütün bu ağır sorumlulukları göze aldığımızda mirasta sadece bir durumda erkeğe kadının 2 katı pay verilmesi son derece makul, hatta gerekli bir durumdur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeni bir sohbette buluşmak üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorum.